Selamlar. Konumuz şans. Şans nedir, var mı yok mu? Şansın anlamı bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum demek. Fransızca. Yani bize ait bir kavram değil aslında. Şans kelimesi insanları ikiye ayırdı. Ben şanssızım, sen şanslısın, Allah onu şanslı yaratmış, beni şanssız, kadere bak. O hep şanslı, dört ayağının üstüne düşüyor, benim hep işim ters gidiyor. Niye? Çünkü ben şanssızım. Neye göre, kime göre, nasıl oluşuyor bu şans? Böyle bir şey olabilir mi? Allah kulları arasında ayrım yapıp da bazı kullarını şanslı, bazı kullarını şanssız yaratabilir mi? Allah hepimizi farklı koşullarda dünyaya getirdi. Kimi fakir, kimi zengin doğdu. Kimi dayak yedi, ağlayarak büyüdü. Kimisi el bebek, gül bebek, sarıldı, sarmalandı. Yani şimdi anamın karnından şanssız doğmuşum diyen biri bunlara bakarak konuşuyor ama aslında şöyle. Hangi şartlarda doğarsak doğalım Allah'ın bize verdiği irade, zeka ve hayal gücü sayesinde hayatımızdaki her şeyi değiştirme ve istediğimizi elde etme gücüne sahibiz. Allah öyle bir cüz'i irade vermiş ki kullanmayı bilsek bütün dünyamızı değiştirmeye gücümüz var. Ama küçükken bize kendimizi kısıtlamayı, sınırlamayı öğrettikleri için kendimizi bir kafese koyarak yaşıyoruz. Kendi engellerimizi kendimiz oluşturuyoruz, görünmez duvarlar örüyoruz etrafımıza. Bu duvarların içinde çırpınıyoruz. İyi güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir iki deneme yapıyoruz. Baktık olmadı. Zor, ulaşılmaz, imkansız gibi sınırlamalarla mücadeleyi bırakıveriyoruz. Yani sahip olduğumuz gücü kullanma yolunu bilmiyoruz. Tıpkı akvaryumdaki balığı hatırlayın. Cam sınırlar koyuyorlar. Sonra o cam bölmeyi kaldırınca bile artık balığın öbür bölüme geçmemesi, gitmemesi çok ilginç değil mi? İnsan da maalesef çabuk pes eden, kendi kendini açmaza sokan bir varlık. Sadece engel tanımayanlar başarılı oluyor bu hayatta. Zihninizde şanssızım diye bir kavram olduğu sürece ya da birileri şanslı ben değilim diye inandıkça, şansın olacak şu hayatta dedikçe başarmak, kazanmak, mutlu olmak mümkün değil. Hatta insan Yaradan'a inancını sorgular bu durumda maazallah. Şans diye bir şey yok. Ama insanın kendisini kısıtlamaları var. Ya çalışmaz, tembellik yapar, kaybeder. Ya ümit etmez, hayal kurmaz, hep olumsuz düşünür, kötü olayları davet eder hayatına. Sonra da kötü durumlar yaşanınca suçlayacak bir şey bulur, şanssızım der çıkar işin içinden. Şans denen şey bir inanç, inançtan ibaret. Şansa inanırsan hep daha şanslı dediğin kişilere özenir durursun. Benim niye yok diye isyan edersin. Şanssız olduğuna inanan insanlar daha az şükrederler. Kötü enerji üstlerine çekerler, hep olumsuz olayları görürler. Şanssızlık olarak nitelerler. Olaylara bu da bana tecrübe kattı, terbiyeme, ders almama vesile oldu diye bakmazlar. İyi bir şey olsa şansım yaver gitti. Kötü bir şey olsa şanssızlık işte derler. Hiçbir şey sanki kendi ellerine değil de şans denen neyse artık onun elinde gibi. Determinist istatistikçi Abraham de Mouri'ye göre hiçbir şey belirsiz değil. Her şey kendinden önceki sebebin bir sonucu. Biz bu sebebi bilsek de böyle, bilmesek de böyle. Deterministler hiçbir şeyin belirsiz olmadığını, her şeyin bilinen veya bilinmeyen bir sebebinin olduğunu savunuyorlar. Bu doğru. Her şey kaderde yazılı. Hiçbir şey şans denen kavrama bağlı değil. Kainat, hayat sebeplerin üstüne yaratılmış. Hayatımızın yönünü değiştiren şey şans değil, yaptığımız seçimler ve değişiklikler. Afrika'daki bir kelebeğin kanat çırpışları Amerika'da bir kasırgaya sebep olur diyorlar ya. İşte bu sözde anlatılmaya çalışılan kelebek etkisi teorisi işte böyle bir şey. Bu yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki Otlak'taki kaybolan koyunun da olan depremin de sebebi benim. Biz yanlış bir şey yapmasak bunlar da olmaz derdi. Yapılan en küçük bir eylem ya da alınan küçük bir karar bile hayatımızın gidişatını önemli bir şekilde etkileme yetisine sahipse hayatımızın akışı seçimlerimizle hiç umulmadık noktalara ulaşabilir. Bu yüzden cüz'i irademizle hayatımızın sahibi kendimiziz. Her şeyi yapıp sonra kaderi suçlamak neyse her şeyi şansa bağlamak da o kadar yanlış. Yani gelecekte aynen geçmiş gibi gözlerimizin önündedir aslında. Ne ekersek onu biçeriz, onu yaşarız. Tesadüf ya da şans diye bir şey yok. Bahtın açık olsun denir. Bahtın anlamı da şöyle. Yaradan insana cüz'i iradesini vermiş, kullansın diye. İnsanın bu iradeyi kullanarak hayatını, seçimlerini şekillendirişi, yaşayışı yani kaderidir baht denen kavram. Rastlantıysa bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın ilahi kudretle oluveren karşılaşma, tesadüf, tevafuk.
Herkes yaşantısıyla, inançlarıyla, algılarını yönlendiriş biçimleriyle rastlantıları kendi hayatına davet ediyor. Yani aslında tesadüfler de bizim süregelen hayatımızın getirdiği seçimler. Biz şansı o kadar çok hayatımıza almışız ki her yerde her şeyi şansa bağlamışız. Tıpkı sorumluluğu birilerine atmayı sevdiğimiz gibi işler ters gidince şansım yok deyip işin içinden çıkıveriyoruz. Şans bir gün bize de güler, kara bahtım kör talihim, burada olduğum için çok şanslıyım. Biraz şans bazen beklenmedik bir başarıya götürür. Köpek beni ısırmadığı için çok şanslıyım. Sen bir işin olduğu için çok şanslısın. Bu gibi bir sürü laf sürekli duyarsınız. Eskiden sınava girene, evlenene, işe girene, yani yeni başlangıçlar yapanlara hayır dualar edilirdi. Allah zihin açıklığı versin, mutlu olun, Allah kolaylık versin gibi sözler söylenirdi. Şimdi ne diyorlar? Şansın açık olsun, iyi şanslar. Ne işe yarayacaksa. İslam'da şans, talih diye sözlerin yeri yok. Şans dedik ya, Fransızca dilinden Türkçemize geçmiş. Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum, şans. Yani bize ait olan bir kavram olamaz. Dinimizde kader var, tevekkül var. Allah'tan gelene rıza var. Bunun da kaynağı iman. Mümin Allah'a iman eder, kadere inanır. Olaylar karşısında inancı sayesinde bocalamaz, dik durur. Neyle karşılaşırsa karşılaşsın, imanın kuvveti ve nuru ile aşar bunları. Şans olumlu bir şeymiş gibi görünse de aslında daha çok olumsuz şeyler için kullanılıyor. Şansa güvenen, ümit bağlayan kişinin nasıl bir psikoloji içinde bulunduğu, şansın ne olduğunu anlatmaya yeter aslında. Şansla iş gören insan kendini boşlukta hissediyor. Tesadüflere inanıyor, işaretler arayıp duruyor. Sabah akşam kalbi, ruhu, hatta hayatı bir stres içinde, bir heyecan, bir telaş içinde geçiyor. İstediği olmazsa, ümit ettiği sonuç çıkmazsa huzursuz oluyor, sıkıntıya kapılıyor, morali bozuluyor. Hatta günlerce bunun etkisinden kurtulamıyor. Bu durumdaki bir insan kendisi neden bu derece şansla kaptırmıştır sizce? Çünkü bu kişi kader, tevekkül, nasibe, kısmete, rıza gibi gerçek dayanak noktalarını bilmediği, öğrenmediği için şans gibi belirsiz boş bir şeye dayanır, ona inanır. Dini inancı zayıf, bilgisi, ilmi az olan kişi boşluğu şeytanla ve gereksiz bilgilerle doldurur. Halbuki İslamiyet insanları asla hiçbir şekilde boşlukta bırakmaz. Onların boş şeylere, iç yüzü meçhul düşüncelere kapılmasına müsaade etmez. İman tevhidi getirir. Yani iman eden insan tek güç ve kudret sahibi olan Allah'ı bir bilir. Tevhid de kudret sahibi olan Allah'a teslimiyeti getirir. Teslim olmak da Allah'a tevekkülü doğurur, kişi sırtını o kudrete dayar. Tevekkül de iki cihan saadetine kavuşturur. İmanlı insan güçlüdür. Kainata meydan okuyabilecek bir cesarete sahiptir. Kendini yoktan var eden, hayat, sağlık, huzur gibi nimetler ihsan eden bir Rabbinin olduğuna inanır. Yaratıcısının kendisini boş yere yaratmadığını bildiği gibi boşlukta bırakıp da bir şansın oyuncağı elinde bırakmayacağını da bilir. Dünyada geçen ömrünün her saniyesinin Allah tarafından bilindiğinin, her an gözlendiğinin inancını taşır mümin. Bunun için tesadüfe, şansa inanmaz, bel bağlamaz, ona dünyasına yer vermez. Başına iyi de gelse, kötü de gelse Allah'ın bilgisi altında olduğunu idrak eder. Zamanını gayretle harcar, bütün vesile ve sebeplere başvurur. Sonunda kendini kendisinden daha iyi bilen yaratıcısına tevekkül eder. Sonucu ondan bilir, ilahi kaderde ne varsa onun tecellisine razı olur. Fakat tevekkül etmeyip şansa inanan insan ya elinden geleni yapmaz, hiçbir şeye güç sarf etmez ya da bunları yapsa bile bir kudrete dayanmaz. Sonuçta ne olur? Her şeyi her gördüğüne el avuç açan, güç sandığı şeyler karşısına acize düşen, olaylar karşısına titreyen, dünyasını kaybetmekten korkan biri olur. İşte tevekkül, Allah'a güvenme ve ondan gelene rıza gösterme gibi duyguları zayıf olan kimseler şansa, yıldızlara, burçlara, talih gibi lüzumsuz, manasız, boş şeylere bel bağlarlar. Yıldızı düşükmüş, yıldızı yüksekmiş gibi batıl inançlara saplanırlar. Hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Allah Teala'ya tam bir tevekkül etseydiniz, sabah aç gidip akşam tok dönen kuşlar gibi rızka kavuşurdunuz. Başka bir hadis-i şerifte şöyle, Allah'tan korkun, istediğiniz şeylere kavuşmak için iyi sebeplere yapışın, kötü sebeplere yanaşmayın. Hiç kimse takdir edilen rızkına kavuşmadıkça ölmez. Bir Müslümanın iyi niyetle çalışması ibadet. Fakat gayrimüslimin ve her haramı işleyen kimsenin çalışması ibadet olmuyor. Namaza ne lüzum var, çalışmak da ibadettir demek çok yanlış. Allah korusun, böyle söyleyen kafir olur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri
Allah Teala emrettiği için çalışmalı, rızık için üzülmemeli buyurdu. Rızık için Allah'ın verdiği söze güvenmek lazım. İnsanlar şanslı olmak için, işlerinin yoluna gitmesi için bazı nesnelere gereksiz değer veriyorlar. Uğurlu kolyem, uğurlu bilekliğim, şans kartım, batıl şeylere inanıyorlar. Ama haram olan yasaklanmış şeyle ancak günaha gidilir. Sanki uğurlu kolyesi onu koruyacak ya da rızkın nasibini o verecekmiş gibi bir nesneye bağlanıp aslında şirk koşuyorlar. Bu tür cahillikler öyle çok arttı ki maalesef. Umarım gençlerimizi de bilgilendiririz bu konuda. 10.000 saat kuralı diye bir şey var. Sen bir işe gayret, emek vermeden o işten çok kazanmayı düşünürsen, sonra da batırırsan bu şanssızlık değil, iş bilmemektir. Hiç bilmediğin bir işe girip de tecrübesizce paranı o işe yatırırsan kaybetme ihtimalin de yüksektir. Durup öylece çalışmadan, okumadan, eyleme geçmeden, üretmeden şansım gelsin beni bulsun, nasibim varsa gelir beni bulur. Böyle olmaz, bunu bekleyemeyiz. Farkında olmak lazım. Her an her yerden bizi uyaranlar yağıyor, feyizler geliyor. Ama siz sadece günlük basit sözleri duyabiliyorsanız, bakınca sadece gözünüzün önündekini görebiliyorsanız algılarınızı sınırlamışsınızdır. Sadece maddede kalmışsınız demektir. Amacınız kendini aşmak olunca her gün gayretleriniz artarak ilerliyorsunuz. Yaptıklarınızı zevkle yapıyorsunuz ve her gün de ödülünüzü alıyorsunuz. Bu sizi zaten maddi manevi büyük kazançlara kendi kendine götürecek inşallah. Ama amacınız bir an önce hedefe ulaşmak, sonucu görmek, kazanmak olunca içinizdeki hırs da sizi ziyana götürüyor. Bolluğu, güzel bir hayatı sağlayan şans değil yaptıklarımız. Mesela bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. İstiğfara devam eden ummadığı yerden rızıklanır. Diğer bir hadiste de şöyle, sadaka verenin rızkı bollaşır ve duası kabul olur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir diye geçiyor Talak suresinde. Hayat bu. Kimisi karakter ister, kimisi itibar. Kim ne istiyorsa ona o verilir. Kimisi bedel ödemek ister, istedikleri karşısına bedel öder. Kimisi parası olunca mutlu olmayacağına inanır, ya parası olmaz ya mutluluğu. Kimisi fakirliği gurur, onur sandığı için fakirdir ama bu inancını sorgulamaz, kadere kızar, şansına kızar, kendini nasipsiz görür. Oysa Yaradan Rabbim iste kulum diyor. Şanıma yaraşır şekilde iste, ben de vereyim diyor. Kul sınır koyar olmaz ki der, olmayınca suçlayacak bir şey bulur, yine hatasını fark etmez. Allah bütün kullarına nasibini bol bol vermek istiyor. Sınır koymayan kul bol bol nasibini çağırıp alır. Asla yok demez, nasipliyim çok şükür der, rıza göstermesini de bilir. Hadis-i şerifte yine şöyle geçiyor. Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah nimetinin eserini, görüntüsünü kulunun üzerinde görmek ister. Yani siz kendinize zenginliği layık görmezseniz, parayı bolluğu azdıracak kötü güç olarak bilirseniz, yaratan da size vermez. Yaşayan her insan kendine biçtiği değer kadar layık olur ve alır. Yani ona nasibi kolayca gelir, verilir. Hayat kendi zannımızın üzerine. Şu ayetlerin tefsirleri de bunu açıklıyor zaten. İsra 30. ayet. Estağfirullah. Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Sebe 36. ayet. Estağfirullah. Allah'ın kimine çok, kimine az rızık verdiğini çok kimse bilmez. Yani önündeki süt bardağına uzanır içersen senin nasibindir. Bırakırsan başkaları alır içer onu, onun nasibi olur. Çok da önünüze gelmesini beklemeyin. Nasibiniz arayın bulun. İstediğiniz neyse bu yönde gayretli olmanız gerek. Şans denen şey bize inandırılmış. Gerçek olmayan, elimsiz insanların sığındığı, bazen de suçladığı bir şey. Sanki bir kumarhanede kumarbazız da attığımız zara göre hayatımız şekillenecek. Allah korusun. Artık şans kelimesini hayatımızdan çıkaralım. Nasipliyim çok şükür, Rabbim yağdırır, bolluk verir, kısmetim nasibim bol, kolayca rızkım isteklerim bana gelir, hayat kolay ve güzel. İşte böyle sözler söyleyelim, düşünelim. Düşünceler de sözler kadar kıymetli ve gerçekleşiyor. Şu anki düşünceleriniz sizin geleceğinizi inşa ediyor. Bu konuda sormak ya da eklemek istediğiniz varsa yorumlarda yazın. Şimdilik bu kadar. Selamlar hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.